Öğrenmeyi tek duyudan daha çok duyuya hitap eder hale getireceğiz. İşte şimdi ilk yolculuğumuza çıkıyoruz. Hocam ilk yolculuğumuz nereye? Uygarlığın sıfır noktası. Göbektepe konusunda gizemli bir hava yaratıldı. İşte bu seyahatimizdeki amaçlarımızdan biri de bu gizemi çözmek. Bütün çabamız gerçeğe yaklaşmak içindir. Bu hiçbir zaman bitmeyen bir yolculuktur. Fakir seyyahların yolculuğu. İşte burada insanlık tarihini değiştiren dönüm noktasındayız. Dikili taşların üzerinde ne kadar hayvan figürü var? Yalnızca hayvan figürü de değil, birçok simge de saklı. Henüz tarım bile yapılmıyorken nasıl böyle bir yapı inşa edilmiş olabilir ki? Ancak belirli bir hiyerarşi ve iş bölümüyle gerçekleştirilebilir. Müthiş bir toplumsal işbirliği ve beraber çalışma kabiliyeti. Göbektepe bir gözlem evi veya takvim yapma aracı da olabilir. Başta Klaus Schmidt olmak üzere birçok uzman buranın bir tapınak olduğunu söylüyor. Ama etrafımıza şöyle bir baktığımızda sanki canlı doğa taşların üzerine kazınmış gibi. Tapınak ne alaka? Neolitik dönem inanç sistemleri arasında animizm, totemizm ve şamanizm var. Göbekli Tepe'deki dikili taşlar tanrıları, ruhları ya da şamanları somutlaştıran semboller olabilir. Şamanların erk hayvanları ile Göbekli Tepe'deki dikili taşlar üzerine işlenmiş olan hayvanlar arasında benzerlikler var. Şamanizm nedir? Şamanizm inancının merkezinde şaman vardır. Şaman bilge kişi, din adamı, yol göstericidir. Örneğin insanlar av hayvanlarının yeri konusunda şamana danışırlar. İşte Göbekli Tepe'deki dikili taşlar üzerine işlenmiş olan bu semboller şamanların kullandıkları kozmolojik veya mitolojik simgeler olmuş olabilir. Hocam, Göbekli Tepe'deki yapılara baktığımız zaman 12 adet dikili taşın olduğunu görüyoruz. Ve bu 12 sayısı da bende başka çağrışımlar uyandırıyor. Mesela Hititlerde 12 tanrı, Yunan mitolojisinde Olimpos Dağı'nda 12 tanrı var. Onun dışında Hristiyanlıkta İsa'nın 12 havarisi ve İslam'ın Şia inancında da 12 imam inancına rastlıyoruz. Doğrusu Hititlilerin 12 tane yeraltı tanrısı olacaktı. Yoksa Hititliler 1000 tanrılı halk olarak biliniyor. Daha önce söylemiştim, Klaus Schmidt'e göre Göbekli Tepe dini bir ritüel alanı, yani bir tapınak. Bir başka deyişle şamanistik uygulamalar burada artık kurumsallaşmış hale dönüşüyor. Anthony Wallace ise bu dini inançları komünal inanç sistemi olarak tanımlamakta. Yani insanlar dini inançları doğrultusunda ayinlerini yapmak için bir araya gelmişler. Bu kesin bilgi mi? Yani bu dönemde insanlar inanıyoruz, öyleyse tapınak yapmalıyız mı demişler? Hayır. Arkeologların anlamlandıramadıkları buluntu ve ögeleri biraz da kolaya kaçarak tapınak, ritüel şeklinde adlandırdıklarını bazı arkeologların kendileri söylüyor. Seküler ve dini olan iki ayrı kutup olarak birbirinden ayrılması da modern batılı bir olgu. Peki hocam şöyle soralım. Göbekli Tepe insanının inancının Anthony Wallace'ın ifadesiyle bir tapınak yapacak kadar sistemleşmesi ve kurumsallaşması nasıl gerçekleşti? İnanç, inanma ve bunun kurumsal hale dönüşmesi gerçekten üzerinde durmamız gereken çok önemli bir nokta. Günümüzden 300 bin yıl önceye gittiğimizde dahi hayatta kalma içgüdüsünün gündelik yaşamda çok belirleyici olduğunu görüyoruz. Hayatta kalma içgüdüsünün en büyük dayanaklarından birisi ise korku. Hocam gerçekten çok korktuk. Bu kurt sesini duyduğunuzda Saklanırsanız hayatta kalırsınız. Eğer korkmadan ortalıkta dolaşırsanız kurdun akşam yemeği olursunuz. Teori o ki insanın varoluşundan beri korktuğu, anlamlandıramadığı şeylere karşı duyduğu korku belli bir süre sonra yerini inanmaya bırakıyor. Böyle olduğunu, yani bazı korkuların inanca dönüştüğünü nereden biliyoruz? Tüm verilerden elde edilen en mantıklı sonuç bu. Yalnız hala anlayamadığım bir nokta var. İnanılan, hatta Tanrı yerine koyulan pek çok şey
O dönem insanların ve yaşantılarını düşündüğümüzde bile işte korkutucu değil. Peki buna ne diyeceksiniz? İnanma nasıl bir süreç içinde gerçekleşiyor? İsterseniz her zaman yaptığımız gibi uzmanımıza soralım. İnsan varoluşundan bu yana ölümsüzlük arzusu veya hayatta kalma içgüdüsü gibi motivasyonlarla gözlemlerinden yola çıkarak bazen somut, bazen insanüstü varlıklara inanma ihtiyacı duymuştur ve duymaya devam etmektedir. İnanma, bireysel bir arayış ve varoluşsal bir sorgulama sonucunda ortaya çıkan edimlerdir ve bu yönüyle bakıldığında uyum sağlayıcı bir işlevleri bulunmaktadır. Çoğu zaman neye ve ne şekilde inanacağımız, içinde yaşadığımız kültür ve toplum tarafından belirlenmektedir. Peki insanın inanması Göbekli Tepe gibi bir yapıyı neden gerekli kılsın? Göbekli Tepe öncesinde inançla ilgili hangi bulgular var elimizde? Bugün biz biliyoruz ki Göbekli Tepelilerden çok daha önce yaşamış olan Neandertal insanları ölülerini gömüyorlardı. Bunu da inançları doğrultusunda yapıyorlardı. Ve çevre bilinci en yüksek olan varlıklardı. Neandertal insanı ölülerin inançları dolayısıyla değil de sözünü ettiğiniz yüksek çevre bilinci dolayısıyla gömmüş olamazlar mı? Yani çevreyi kirletmemek için demek istedim. Çevre bilinci derken çevrede olup bitenin farkındalık anlamında söylemiştim. Neandertallerden sonraki Homo sapiensler çevresinde olup biteni fark eden ve bunu sembolik olarak ifade eden varlıklardı. Homo sapienslerin mağara duvarlarına duygularını ve düşüncelerini resmettiklerini görüyoruz. Yani çevresinde olup bitenlerin hepsinin farkına varmışlardı. Evet, burada hayvanlar özel kesilmiş taş bloklar üzerine kazınmış. Bu da ileri bir zanaat becerisi. Çevre hakkında yüksek bir farkındalık demek. Neden Klaus Schmidt ısrarla bu yapının bir tapınak olduğunu söylüyor? Güzel soru. Söylediğim gibi inanç insanların var olduğundan beri olan ortak bir unsur ve insanlar dini inançları doğrultusunda tarih boyunca devasa yapıtlar yaptılar. Birincisi insan yapımı olan ve bugüne kadar bulunmuş en eski yapı Göbekli Tepe. Diğeri devasa boyutlarda olması. Ki Neolitik dönemin T biçimli formları da tapınakların karakteristik özelliği. Günümüz bilgisini geçmişe yansıtmış. Olabilir ancak Schmidt görüşünü destekleyen başka kanıtlar sunuyor. Örneğin T biçimdeki formların baş kısımları işlenmemiş. Bunu da saygı gösterilen birer tanrı olarak sunuyor. Yoruma açık. Peki neden yüzlerini tasvir etmemişler? Yapmamışlar mı, yapamamışlar mı? İsteseler bunu yapabileceklerini çok iyi biliyoruz. Bu kadar devasa boyutlarda kabartmalar yaptıklarına göre demek ki özellikle kaçınmışlar yüzlerini tasvir etmekten. Bu dönemde antropomorfik dediğimiz insan biçimindeki dikili taşlar, daha sonraki bazı insan topluluklarında da tanrıların benzer şekilde tasavvur edilmesiyle örtüşen bir durum. Dikili taşların bir araya getirilmesinde gereken çaba için motivasyonu ancak güçlü bir inanç sağlayabilir demiş Schmidt. Ferhat aşkı için dağları denmişti. İnsanları burada bir araya toplayan temel gücün inanç olabileceğini göz önüne alıyor. Yani bugün insanlar kafelerde dini inançlar için mi bir araya geliyor? Düzenli toplanma içeren ritüellerin genel olarak dini bir anlam barındırması tıpkı günümüzde olduğu gibi. Düzenli toplandıklarını nereden biliyoruz? Peki buna ne diyeceksin Emineciğim? Bölge halkı burayı kutsal bir mekan olarak kabul ediyor. Şu gördüğün tepenin üstündeki ağaç dilek ağacı olarak artık kabul edilmiş ve 4 adet mezar var orada. Bu bölgeye ziyaret adı verilmiş halk tarafından. Ziyaret mi? Peter Benedik başkanlığındaki heyet burayı kısaca ziyaret olarak tanımlamış. Raporlarında bu ismi de halktan aldığını özellikle belirtmiş. Peki ziyaret ettiklerinde ne yapıyorlarmış? Burada kurbanlarını kesip etleriyle de ziyafet veriyorlarmış. Yani bölge halkı bu tepenin altında devasa kalıntıların olduğunu bilmeden kutsal mekan ziyareti yapıyorlarmış, öyle mi? Aynen öyle. Böyle bir devamlılık ilişkisi kurulabilirse ziyaret pratiğinin geçmişten kalan görkemli bir gelenek olduğunu anlayabiliriz. Ancak bunun için daha fazla bilgiye ihtiyacımız var. Göbekli Tepe zamanla önemini yitirmiş olabilir. Ancak hiçbir zaman unutulmamış. Aynen.
Göbeklitepe'yi inşa edenler zemini sıvı geçirmez bir şekilde yapmışlar. Belki onlar da tanrılarına kurban veriyorlardı burada. Olabilir tabii. Tanrıların gazaplarından korunmak için yapılan kurban ritüelleri çok sıkça karşılaştığımız bir ritüel. Hatta bunun için belki insan bile kurban ediyorlardı. Peki burada insan kurban edildiğine dair bir kanıt var mı? Bildiğimiz kadarıyla yok ama yapılan kıslarda çok sayıda insan kemikleriyle ve bilinçli bir şekilde parçalanmış kafatası kemikleriyle karşılaşıyoruz. Ancak bunların tarih öncesi topluluklarda gördüğümüz kafatası kültüyle bağlantılı olma ihtimali söz konusu. Kafatası kültü nedir? Kısaca gömülen aile bireylerinin kafa taslarının daha sonra çıkartılıp sergilenmesi diyebiliriz. Çok ilginç. Alanda da başsız bir insan figürü vardı. Belki bu da ritüelle alakalıdır. Evet, zaten Klaus Schmidt de burayı ölüler diyarına açılan bir kapı şeklinde nitelendiriyor. Peki burası Kitab-ı Mukaddes'te yer alan şu meşhur Adem Bahçesi olabilir mi? Güzel bir soru. Adem Bahçesi hakkında çok farklı görüşler var. Kitab-ı Mukaddes'te anlatılan Adem Bahçesi ile Göbeklitepe biçimsel olarak uymamakta. Çünkü Kitab-ı Mukaddes'te tasvir edilen Adem Bahçesi'nin içerisinde ırmaklar akıyor. Ancak Göbeklitepe böyle bir coğrafi yapıya sahip değil.